Merhaba arkadaşlar, Berat'tan Bakkal. Bir Mumbiç yayınında ve etkinliğinde sizlerle tekrardan beraberim. Merhaba arkadaşlar. Kimlerimiz var? Yunus var. Sesim ve görüntüm nasıl? Herhangi bir sıkıntı var mı? Yeni bir güncelleme geldi. Karargah 29 güncellemesi ve beraberinde de birçok farklı yenilikler geldi. Ağırlıklı olarak savunmaya yönelik oldu. Şimdi şöyle bir bakayım. Herhangi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Gayet iyi demişsin. Teşekkürler. Şimdi ben de Selim hoş geldin. Tamam, teşekkürler. Ben daha güncelleme yapmadım. Bilerek bekledim. Şimdi şuradan uygulamalara bir girelim. Mevcut güncelleme var mı yok mu? İlginç. Şöyle bir açayım bakayım Boombiç'i. Evet. Şimdi geldi. Güzel. Tamam, bir güncellensin. Murat hoş geldin. Teşekkürler. Hepimize iyi yayınlar. Umarım güncellenmiştir. Hadi bakalım. Heh, işte en nefret ettiğim şeylerden birisi. Senin ben yapacağın işe. İlla her güncellemeden sonra BlueStacks ile ilgili sıkıntı yaşanıyor. Tamam. BlueStacks'i kapatalım. Şu Mumu Player var bir de. Gerçi Update Later. Sen dur şimdilik. Evet. İyiyim Yunus. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Real. İyi yayınlar abi demişsin. Teşekkürler Real. Hoş geldin. Estağfurullah Yunus. Şimdi şurada da bir deneme yapayım. Bakalım Mumu çalışacak mı? Ayrıntıları göster. Güzel. Tümünü güncelle. Tamam. Güncelleniyor. Güzel. En kötü ihtimalle bilgisayar versiyonu var. Yani Mumu da açılmasa buradaki güncelleme devam edince kadar ben tekrardan şu BlueStacks'e tekrar kontrol edeyim. Ee, evet, Mumu genelde BlueStacks'e göre daha stabil. Güncellemelerden sonra sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Yani ben iki tane emülatör kullanıyorum bu şekilde. Genelde BlueStacks tercih ediyorum da işte illa bu güncellemelerden sonra BlueStacks maalesef sıkıntı yaratıyor. Bakın, diğer güncellemelerde yaratmıyor da bu Bumbish'le ilgili güncellemelerde yaratıyor. Neyse, BlueStacks'e geç. Tamam. Evet, mumu da açılıyor. Güzel. Çok güzel. Evet, mumu da açıldı. Tam ekran yapalım. Şimdi yeni güncellememiz nedir ne değildir? Şöyle şuraya bir bakalım. Burada ne varmış? Güncellemeyle ilgili videolar. Profil gelmişti değil mi? Bunlarda bir değişiklik olmamış. Evet, karargah yükseltmesi için vay 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 vay. 9 milyon odun taş demir istiyor. Arkadaş ne yaptın sen ya? 9 milyon odun taş demir. Şimdi şuradan şu arkadaşı bir alayım.
Oha. Bu ne lan? 3700, 3800, 4000 lira para istiyor. Manyak mısınız oğlum siz ya? Güncelleme geldi diye. O. Şimdi şunu da bir alayım. Galiba yeni bir lider gelmiş. Şu lider tablosuna bakalım. Lazercilere yönelik yeni bir lider geldiği söyleniyor. Ha, şu gelmiş. Kim bu? Çavuş Freja. Evet. Mumu'da pek sıkıntı olmuyor. Bu liste sürekli sıkıntı yaratıyor. Aynen. Aleykümselam Umutcan, hoş geldin. Murat Evren. Aleykümselam. Hoş geldin. Ben de bu Listex'te giremedim. Evet. Bu Listex yerine Mumu kullanın. Ya da normal kullanıyorsanız bilgisayarda bilgisayar versiyonunu kullanın. Şimdi ne kadar istiyordu bu? 9 milyon odun taş demir istiyor. Açtığımız zaman bir tane garnizon diye bir kulübe ekleniyor. 3 tane normal mayın, bir tane de bum mayın ekleniyor. Tamam. Bir de ne vardı? Gravüre bir güncelleme gelmişti. Evet. Savunma gravürüne ilave bir tane bölme gelecek. Hepsini burada yükseltebilir miyiz onu bilmiyorum. Evet. Tüccar da gitmiş. Tüccar gitmeseydi en azından tüccar biletlerimiz vardı. Onları harcadık ama neyse, sorun da değil. Cuma günü zaten yengeç gelecek. Bu ay 2 tane yengecimiz var üst üste. Yengeç sayesinde bol bol yükseltme yaparız. Sıkıntı değil. Doğa Edis. Abi Play Store PC versiyonu var. Oradan yap. Murat Koşal. Teşekkürler. Tipini pek beğenmedim yeni lazercinin. Ha, yeni lazerci derken şeyini mi? Lider olarak mı? Bir bakayım şunun tipine. Hakikaten ya. Biraz tuhaf yapmışlar. Yani mevcut lazercinin tipiyle karşılaştırdığın zaman evet biraz tuhaf yapmışlar. Neymiş bakalım özellikleri? Takım üyeleri lazer ışınlarıyla hedefleri tarayıp yay şeklinde geniş bir alana hasar verir. Oo. Tarama genişliği, pasif yetenek, istatistikler, sağlık, hasar. O hasara da oldukça yüksekmiş ha. Menzil, hız. Bunu seviyesini arttırdıkça doğal olarak bu tarama genişliği de artacak. İyi. Umarım gelir diyelim. Ama bilet lazım. Bizde de bilet yok. Şimdi şu muhafızlardan bir tanesini kaldıracağım. Depoda kaynak ödülüm var. Onu yerleştireceğim. Güzel. Sonrasında umarım sıkıntısız bir şekilde yaparız ama şuradan kimyayı seçeyim. Ekstradan da buradan kaynak gelsin. Bir de tozlayalım. Canımsın. Şimdi gençler şöyle bir mesajlara bakayım son kez. Evet, ben de sevmedim pek tipini. Murat Evren. Ben hiç ben hiçbir zaman max seviye olamayacağım. Şu an 24 seviyeyim. 29 olmam için en az 2 yıl lazım demişsin. Aa, valla. Sen 29'a gelinceye kadar 30. seviye. Karargah 30 da gelir kesin. Ercüment. Abi sığınaktaki kumanyaya bakar mısın? Hemen bakayım. Bu ay 2 tane yengeç gelecek aynen. Bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta sonu 2 tane yengecimiz var. Bol bol ganimet toplayacağız. Bu da elde ettiğimiz ganimetler sayesinde istediğimiz gibi yükseltme yapabileceğiz. Yeni lazerci pandemi döneminde maskeyle takıyor gibi durmuş. Bizim yeni lazerci lider pandemiden çıkamamış anlaşılan. Neredeydi o? Şu. Aynen. Pandemiden bir türlü çıkmayı becerememiş.
Şimdi gençler. Oo, pil oranı düşmüş. Olmadı. Biraz takviye yapalım. Tamam. Sıkıntı değil. Tamam. Şimdi bir de ne vardı burada? Sığınaklarda yenileştirme yapılmıştı. Söylemiştiniz, bir onlara bakalım. Ha, sığınaklar dağıtılmış mı? Yok, dağıtılmamış. Sığınaklar yükseliyor mu? Evet, 29. seviyeye geldiğinde sığınaklar yükseliyor. Güzel. Sığınaklarda ne var? Aha, aktif birlikler şu an için bu. Tamam. Neyle? Kumanya. Ne diyor burada? Kumanya. Birliklerin operasyonda kalmasını sağlar. Boş mideyle iş yapılmaz. Doldur diyeceğiz. Neyle dolduracağız? Ha, anladım. Elmasla doldurabiliyoruz. Altınla doldurabiliyoruz. 400 bin altın. Hadi bunlardan verelim. Başka? Yok, bunlar harcanmaz ya. Hadi bir 400 bin altın daha verelim. Hadi bir 400 bin daha verelim. Aktif süre. Tamam. Kapat. Şimdi buradaki süre neyin süresi arkadaşlar? Benim karargah 24 demişsin Murat. Suraj. Aleykümselam Suraj. Hoş geldin. PC versiyonda da sıkıntılar devam ediyor demişsin Murat Koşal. Valla ben zaten PC versiyonu geldiği günden beri deneme amaçlı kullandım. Zaten bir daha kullanmadım. Çünkü neden? Reklamlar orada çıkmıyor. Bu bir. İkincisi, buradaki teklifler orada gelmiyor. Niye öyle bir şey yapıyorlar bilmiyorum. Şimdi gençler. Güzel. Çok yeni kabile bonuslarımız var. Şok bombası maliyeti azaltma. Tank hasarı demiş. Lazerci hızlandırması var. MK sağlığı var. MK kullanıyoruz arada bir. Hadi buna basalım. Karargah sağlığı var. Bunu basmışız. Güzel. Sıkıntı yok. Tamam. Doktor T de gelmiş. Şu Doktor T. Lan şuradaki ödülleri arttırsalardı bari. Ya. Ne güzel. Bunları arttırmamışlar. Şunun seviyesini bir düşüreyim. Şimdi yeteri kadar adamız var mı? Ona bir bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Az siktir ya. 9 tane adayla biz 9 milyonu nasıl tamamlayacağız ya? Yemin ederim nefret ediyorum ya. Haritaya güncelleme gelmediği için şuna bak, 9 tane ada var. Dün var ya, haritayı temizlemedim ha. Bilerek temizlemedim. Bugün güncelleme gelecek. Ganimet lazım olacak diye haritayı temizlemedim. Ama buna rağmen 9 tane ada gelmiş ya. Ayıp ya. Hem ganimetleri arttırmıyorlar, hem haritayı güncellemiyorlar, hem de bol bol ganimet istiyorlar. Bu kadar ganimeti biz neyle toplayacağız? Oy 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 oy. Doğa Edis çalışma süresi. Oradaki süre bitince onlar çalışmıyor. Nasıl? Dur şu sanağa tekrar geleyim. Ha, aktif süre 7 gün. Ha, dur bir tane daha şurada da var. Doldur. Tamam. Aktif süre 16 gün. Hmm. Burada ne diyecek? 7 gün. Allah Allah. Niye burada 7 gün, orada 16 gün? Seçtiğimiz birliklerden dolayı herhalde. Burada neler var? El bombacısı var, Zoka var, dondurucu var. 16 gün diyor.
Burada da ne var? Lazercimiz var. Dondurucumuz var. Piyademiz var. 7 gün diyor. Bir hafta boyunca aktif. Bir hafta sonra tekrardan ne yapacağız? Ne yapacağız? Gene ganimet harcayacağız. Öyle gözüküyor. Tamam. Sıkıntı yok. Abi bulutları neden siyah kullanıyorsun? Valla bilmiyorum ki. Siyah daha çok hoşuma gittiği için. Neredeydi? Ayarlar nerede ya? Ayarları nereye koydular? Oyuncu profili mi mi? Heh. Oha, ayarları buraya koymuşlar. Ha, oyuncu profili. Neydi? Çıkarma gemileri. Şu an çıkarma gemilerimde var olanlar. Açılan liderler, bekleyen liderler, savaş gemisiyle alakalı istatistikler, kötülük döngüsüyle alakalı istatistikler. Envanterimizde neler varmış? Envanteri de buraya koymuşlar. Tamam. Ya ne güzel, 1600'e yakın biletim vardı ya. Tüccar gitmeseydi bol bol harcardım. Buradaki başarılar tamam. Sıkıntı yok. Ayarlar. Müzik, ses efektleri açık. Supercell ID açık. İzinler, teklifler açık. Müzik, at. Supercell ID. İzinleri yönet. Yok. Geç. Bu değil. Türkçe, Supercell. Burada şey vardı ya. Oyun deneyimi. Pardon. Tamam. Ne diyor? Yükseltmelerde yalnızca yeşil, savaşı ileri sarma, manuel, koyu renk. Buradan açık rengi seçebiliriz. Sıkıntı değil. Hasar alınca tamam. Savaş. Tamam. Ayarlar da bu şekilde değiştirmişler. Menü güzel olmuş aslında. Menü hoşuma gitti. Ayarlar menüsü hoşuma gitti. Buradan da diğer hesaplara geçiş yapabiliyoruz. Tamam. Çok güzel. Tamamdır. Şimdi. Şimdi ne yaptık? Bulutları beyaza döndürdük. Ben siyah tercih ediyorum ama sıkıntı değil. Yeni güncellemeyi en kötü güncelleme ilan edilmeli. Hep ganimet harcamaya yönelik yapmış. Aynen, hep ganimet harcamaya yönelik ama ganimet biriktirmeye yönelik değil. Harita aynen duruyor. Yemin ederim, bak tekrar söylüyorum. Dün harita temizliği yapmadım. Bilerek yapmadım. Çünkü hadi dedim biriksin. Rakipler biriksin. Güncelleme gelecek. Güncellemeden sonra harita temizliği yaparım. 9 tane ada gelmiş. Bana 9 milyon odun lazım, taş lazım, demir lazım. 9 tane adadan 9 milyon demir taş çıkar mı? Her adadan 1 milyon çıkması lazım. Mümkün değil. Yani mümkün değil. O yüzden ganimet toplayabilmek için Cuma gününü bekleyeceğiz. Cuma günü ne vardı arkadaşlar? Yengecimiz var. Şimdi başka aklınıza gelen bir şey var mı? Reis, envanterdeki ögelere nereden bakıyoruz? Bakın şu 84'e tıklayın. Oyuncu profili. Ona tıklayın. Burada oyuncu adı var. Tim bilgileri var. Güzel. Karargah, seçtiğimiz karargah bilgileri var. Güzel. Şurada envanterlerde burada arkadaşlar. Profil bilgileri burada. Envanter bilgileri burada. Hangi envanterleriniz varsa hepsi burada gözüküyor. Başarılar buraya alınmış ve ayarlar burada. Ayarlarda da bir genel ayarlar bölümü var. Bir de oyun deneyimine yönelik bölüm var. Buradan da kendinize göre ayarları yapabilirsiniz. Başka soru var mı? Doha Edis. Abi orada 12 saat yazıyor. Yani saat başı 12 yemek. Bunu mu diyorsunuz? Saat başı 141 diyor. Ha, saat başı 141 yiyor. Bir hafta, yani sorun değil. O önemli olan şuradaki aktif süre 7 gün 2 saat.
Sonra diğer taraftaki sığınakta bakalım. Burada da saat başı 62 diyor. Aktif süre 16 gün 3 saat. İyi canım, sıkıntı yok. Önceden şu sığınaklar bol bol altın harcıyordu. Altın birikmiyordu. Onu önlemek amacıyla böyle bir şey yapmışlar. Şimdi bakalım. Abi kasaları kullanıp direkt Hayki yükselsene. Evet, kasaları kullanacağım da. Ama önce bir harita temizleyeyim. Önce bir harita temizliği yapayım hızlıca. Küçüklerden bir başlayayım. Oy oy oy. Şimdi reklamlar var. Gençler, sesi kapatacağım mecbur. Yani reklamları izliyorum. Siz izlemeyin. Sonra telif atıyor YouTube. Reklamlardan gelen ödülleri alın arkadaşlar. Hiç tereddüt etmeyin. Yapacak bir şey yok. Adam gibi ganimet vermiyor. Onun yerine bize reklam izlettiriyor gerizekalılar. Harita genişlemesine gerek yok. Biraz sonra şu reklam bitsin. Evet, bitiyor. Güzel. Hemen açayım görüntüyü, sesi. Tamam. Haritanın genişlemesine hiç gerek yok. Şimdi arkadaşlar, maksimum seviyede olanlar iyi bilir. Ben maksimum seviyeye göre söyleyeceğim. Şurada 110 tane altın yazıyor ya. Burada 118'e kadar çıkabiliyor. Bunun anlamı şu arkadaşlar. 118 tane. Burada 118 tane adacık var. 118. Yani buradaki 118 tane adaya istediği kadar ne koyabilirler arkadaşlar? Rakip koyabilirler. Sonuçta bu rakiplerin hepsi nereye geliyor? Bu adacıklara geliyor. Hani buradaki adam. Yani buradaki adacıkları doldurabilirler. 118 tane. 118 tane ada gelmesin ayrı mevzu ama 8 tane 9 tane ada nedir ya? Yani haritayı genişletmeye hiç gerek yok. Mevcut adalara. Bakın tekrar göstereyim şuraya. Mesela şurada var. Bakın. Burada bir tane iskele var. Buraya bir tane rakip gelebilir fazladan. Bakın burada da var iskele. Gelebilir. Yani buradaki iskele sayılarını gönül rahatlığıyla arttırabilirler ve günlük 8 tane rakip geliyor. Bu sayıyı da 8 yerine 10'a 12'ye çıkartabilirler. Bunu yapmıyorlar. Yani illa harita yükselmesi gerekmiyor. Mevcut haritayı da üzerinde de mevcut gelecek olan rakiplerin sayısını da gönül rahatlığıyla arttırabilirler. Ama bunu o kadar söylüyoruz, anlatıyoruz videolarda. Anlamıyorlar. 9 milyon ganimeti nereden bulacağım? Mümkün değil. Ben hızlı bir şekilde harita temizliği yapayım. Tamam. Mevcut elimizdeki ganimetlere bakarız. Ona göre sandıkları da kullanacağız artık mecburen. O sandıkları o yüzden biriktirdim. En azından karargahı yükseltiriz diye düşünüyorum sandıklar sayesinde. Ama cuma günü gelecek olan yengeç sayesinde de
Evet, tekrardan bir reklam izleyeceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi abi Cuma günü yayın yapacak mısınız? Nail Ünlü. Bir aksilik olmazsa saat 11'de yayın yapacağım. Evet. Kaynakları sıfırla, depolleri fulle demişsin ejderha. Abi bende bu hiç açılmıyor. Surat telefonda açılıyordur mutlaka da. Ama bilgisayarda açılmıyorsa farklı bir emülatör kullan. Mesela bende BlueStacks'te açılmadı. BlueStacks yerine ne kullandım? Mumu Player kullanıyorum şu an. Mumu Player üzerinden açılış yapıyorum. Yani oynuyorum. Şimdi abi karargah yükselttikten sonra garnizon var. O ne işe yarıyor? Çözemedik. Garnizon ne işe yarıyor? Şu ganimetleri bir toplayayım ben de. Hep birlikte ben de yükseltirim. Yükselttikten sonra inceleriz. Sıkıntı değil. Garnizon anladığım kadarıyla sığınaktan biraz farklı. Onun da içine asker yerleştiriyorsun. Aradaki tek fark garnizonu içerisine yerleştirdiğiniz askerler dışarıda geziyor. Garnizon kulübesi yok olmadığı sürece askerler sürekli kendini yeniliyor ve böylelikle size saldıran birliklere karşı savaşıyor. Aynı şeye benziyor bir miktar. Bu gravürdeki savunma bölümündeki zihin kontrolüne benziyor. Zihin kontrolü de neydi? Saniye başı 1.1 enerji kazanıyorsun. 20 enerjiyi elde ettiğinde yani ortalama 20 saniye sonra karargâhtan 16 tane piyade çıkıyor. Ne yapıyor o çıkan piyadeler? Size saldıran birliklere saldırıyor. Garnizon da buna benzer bir mantıkla çalışıyor. Videolarda gördüğüm kadarıyla, anladığım kadarıyla. Evet, küçük adalar bitti. Şu Doktor Terör'ü halledeyim. Canımsın. Tamam. Murat Evren 11 yıllık hesap demişsin. Valla senin hesap 11 yıllık mı? Benim hesapta en az 11-12 yıllık var. İlk videoları zaten 2015'te paylaşmaya başladım ki ondan öncesinde zaten hesaplar açmıştım. Yani tahminen en az 11-12 yıllık bir hesabım bunların hepsi. 11-12 yıldan beri oynuyorum bu oyunu. Canımsın. Şimdi tamam. Başlangıç zamanında yazmışlar. Reis, envanterde taş kasası, odun kasası kullanıp basabilirsin. Evet. Yapacağım arkadaşlar. Onları basacağım. Sıkıntı yok. Yani direkt olarak onları kullanmak istemiyorum ama. Şu haritayı bir temizleyeyim. Bakalım merak ettim. Haritada temizlediğimde ne kadar ganimet birikecek. Ben bunun seviyesini düşürmemiş miydim ya? Düşürmüş mü? Ha, gravürden zırh seçmeyince doğal olarak sıkıntı yarattı. Tamam. Bir tane kaynak ödülü koyduk. %50. Onu %100 yaptık tozlayarak. Daha sonra gravürden de neyi seçtik? Evet, kimya seçtik. %30 ganimet de buradan geliyor. Toplamda %130 ekstra ganimet gelecek ama gravürden zırh seçmediğim için askerlerim çok kolay ölüyor. Bakalım normal adalara saldırırken ne gibi bir sıkıntı yaratacak bana. Onu da görürüz şimdi.
Teşekkürler. Güzel. Şimdi abi ganimetin yoksa bir sürü kasa var sende. Bir tane kullan. Hadi sizin dediğinizi yapayım. Şuradan envantere geleyim. Bir tane odun kasası kullanayım. Bir tane taş kasası kullanayım. Bir tane demir kasası kullanayım. Tamam. Şu karargahı basalım. Evet. Karargahı 28'den 29'a yükseltmeyi veriyoruz. Tamam, şunun görüntüsünü bir değiştireyim önce. Normal klasik görüntüsüne getireyim. Şu. Evet. Ve karargahı 29'a yükseltiyoruz arkadaşlar. 2 gün 11 saat diyor. Yükselt. Hemen hızlandıralım. Hızlandırıcıları ve elmasları burada kullanacağım. Hadi canım benim. Bayağı uğraştıracak bizi anlaşılan. Gönder. Güzel. Evet arkadaşlar. Karargahı 28'den 29'a çıkarttık. Şöyle şunu boş bir alana alayım. Şöyle. Görüntüsü de böyle bir şey. Biraz uzaktan bakayım. Evet. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Karargahımızı ne yaptık? 28'den 29'a yükselttik. Şu gravürü yükseltmek için şimdi nelerimiz var? Bunları bir alayım diyor. Aha, güzel. Tamam. Neler eklendi demiştik biz. Şunu ekleyelim. Tamam. Evet, garnizon kuruluyor. Bakalım. Özelliklerine bir bakarız hep birlikte. Çok güzel. Oo, yükseltmek gerekiyor. Neyse, şimdilik ne koyalım içerisine? Ha, bir lazerci koyalım. Zoka koyalım. Piyade koyalım. Yükseldikçe bu da bol miktarda. Yükseldikçe şu aktif süresi de artacaktır büyük ihtimalle. Aynen. Tamam. Şunu şuraya koyalım. Garnizonumuz şuralarda bir yerlerde dursun. Sıkıntı değil. Tamam, şurada dursun. Bunu yükselttikçe içeriye ekleyebileceğimiz asker sayısı ve kullanım süresi büyük ihtimalle artacaktır. Tamam, şöyle bir bakalım mesajlara. Evet. H34B. Selamlar abi, hayırlı olsun demiştin. Teşekkürler. Hepimize hayırlı olsun. Murat Geri, oyuna başlangıç tarihi gördüm profilde. Oyuna başlangıç tarihi. Ha, pardon. Şu oyuncu profilinde mi? Oo. Evet. 2015. Evet, burada evet, bu hesabı ne zaman açtığınızı gösteren bir tarih. Evet. 2015.
Öyleymiş. Evet. Clash of Clans'ta global chat geldi, dev güncelleme geldi. Biz hala ganimet derdindeyiz. Valla memoli maalesef öyle. Evet, buradaki garnizonlar ancak işe yarayıp yaramadığını nasıl anlarız? Evet. Ve o atın arkadaşlar. Garnizon test edelim bakalım varsa. Bakalım oyunda şu an Steam'den arkadaşlar varsa. Neyse. Şimdi ben bir envanter daha harcayayım. Şuradan profil, envanter. Bir odun taş demir daha harcayayım. Tamam. Gravürcüyü yükselteceğim. Yunus Yurdalan. Aleykümselam. Karargah yükseltmesi için mantıklı sıralama nedir? Bakın ben şimdi kendime göre yapıyorum. Teknik olarak her zaman söylüyorum. Benim hızlı yükseltme videolarımda var. Her seferinde söylüyorum. Karargahı yükseltin. Karargahtan sonra cephaneliği yükseltin. Cephanelikten sonra radarı yükseltin. Heykeltıraşı yükseltin. Bunun yanı sıra depolarınızı yükseltin. Sonra gemileri yükseltin. Yani bu şekilde kendinize göre bir sıralama yapın. Savunmaları en sona bırakın. Her zaman için savunmaları en sona bırakın. Evet. Bunu da harcayayım. Evet. Savunmada saldırıya yine bir tane belki bir sonraki güncellemede saldırı içinde ikinci bir seçenek sunabilirler. Savunmaya iki tane seçenek sunuldu. Ben zaten genelde zihin kontrolü kullanıyorum. Neyi tercih ederim? Büyük ihtimal enerji emiciyi tercih ederim ya da zihin bulanıklığını tercih ederim. Bilmiyorum. Zihin bulanıklığı da çok güzel. Birlikleri yavaşlatıyor. Acayip yavaşlatıyor. Zihin kontrolüyle birlikte ben şimdilik neyi tercih edeceğim arkadaşlar? Enerji emici. Savunmaya yönelik iki tane savunma gravürü seçme hakkımız geldi. Bu yeni güncelleme ile birlikte. Güzel. İnşallah bir sonraki güncellemede savaş gravürüne yönelik ikinci bir seçenek gelir. Evet, Yalçın arkadaşımıza bir saldıralım. Evet, 29 yapmış karargahını. Heh, garnizon burada. Bakalım. Garnizonun içerisinde ne gibi askerler çıkacak ya da çıkacak mı? Bazen bazı özellikler meydan okumalarda işe yaramıyor maalesef. Böyle bir ilginç bir durum var. Heh. Evet, garnizondan bir tane piyademiz çıktı. Evet, piyade çıktı, lazer çıktı. Bakın, garnizon yok olmadığı sürece garnizonun içerisindeki askerler tek tek çıkıyor, sizinle savaşıyor. Ama garnizon yok olduğunda onlar da bir nevi yok oluyor. Sığınak gibi değil. Sığınaktakiler mesela sığınak yok olduğunda sığınağın içerisinde askerleriniz varsa onlar çıkıyor. Ama garnizonda çıkmadı. Garnizon yok olmadığı sürece sürekli olarak garnizondan asker çıkıyor anlaşılan. Aynen dediğimiz gibi artık garnizonu yükseltmek gerekiyor. Garnizonu yükselttikçe doğal olarak ne olacak arkadaşlar? Oradaki birimler de artacak. Şimdi cephaneliği yükseltelim. Cephaneliği yükseltelim. Elmasları öyle kafanıza göre harcamayın. Elmaslar değerli.
Ama gerçi zaman atlatıcılar da değerli. Şunu bir yükselteyim. Mesajlara bakacağım. Tamam. Şimdi karargah yükseltmesi sıralama nedir? Bakın ben karargah ne yaptım? Gravür yaptım. Şimdi cephanelik yapacağım. Cephanelikte de neyi yükseltin arkadaşlar? En çok kullandığınız askerleri yükseltin ama önceliği bana sorarsanız ben kendi adıma söylüyorum. Lazerciyi yükseltin. Topçuları yükseltin, yani dedeleri yükseltin. Hadi buradan da bir envanter kullanayım. Altın kasası kullanayım. 2 tane. Dur, bir tanesini kullan ondan sonra diyor. Tamam. Neyi kullanacağım arkadaşlar? Lazerciyi yükselteceğim buradan. Pardon. Hemen onu bitireyim. Oha, 3-4 gün süre veriyor ya. Manyak bunlar ya. Oyuna farklı bosslar gelmesi gerekiyor. Doktor T. Hammerman sıktı artık. Yani farklı bir boss yerine mevcut bossları güncelleyebilirler. Umarım bir sonraki güncellemede onu yaparlar diyelim. Doğa Edis. Ercüment Bey hep savunmaya yönelik. Maalesef bu güncelleme tamamıyla savunmaya yönelik arkadaşlar. Benim gibi saldırı odakları oynayanların hiçbir şekilde işine yarayan bir güncelleme değil. Hatta özellikle bu gravürü hesaba katarsak zaten mevcut bir önceki güncellemede gelen aksesuarlar bir işimizi zorlaştırıyordu. Şimdi 2 tane savunma gravürün aktif edilmesini de düşünürsek yandık. Bilmiyorum artık karşımıza gelen bol mavili adaları nasıl alacağız? Hadi canım benim. Öncelikli olarak bunları harcayacağım. Envanterde anında bitirme biletleri var. Onları en sona saklayacağım. Hadi gönder gelsin. Evet. Sonrasında en çok ne kullanıyorum ben? Helikopter kullanıyorum. Helikopteri de. Lan bu ne ya? 4 gün 5 gün şaka gibi. Evet. Oyun güzel ama anında eğitim çok pahalı demişsin Ahmet. Kesinlikle. Eğer yengeç oynuyorsanız harbi sıkıntı yaratıyor. Basketbolcular. Abi şu oyunu neden hızlı eğitim kalıcı getirmiyorlar? Ya anında eğitimi kalıcı yapmasınlar. Fiyatını düşürsünler. Çok pahalı. Reis gravürde hangi iki savunma alalım? Bir de mega için hangi gravürü kullanıyorsun? Mega yengeçte genelde zırh kullanıyorum. Ama ilerleyen aşamalarda zırh yerine sabotaj seçimi yapılıyor. Yani sabotaj ya da zırh. İkisinden biri. Saldırılarda mega yengeçte bunları kullanabilirsiniz. Zaten benim en çok kullandığım 2 tane gravür. Biri zırh yerine göre, yine yerine göre sabotaj. Ama son günlerde videolarda gördüğüm kadarıyla sülük de çok kullanan var. Özellikle full helikopter saldırısı yapacak olanlar sülüğü tercih ediyor. Şimdi başka. Evet. Ne yaptık arkadaşlar? Helikopter ve lazeri yükselttik. Ben tekrardan envantere bir gireyim. Şuradan bir altın daha kullanayım. Pardon. Sonra da ne yapacağız? Dedeleri yükselteceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle hocam parmağınıza kuvvet. Ya harbiden parmağıma kramp girecek şimdi. Yunus Emre bas babam bas demişsin. Benim max hesabım vardı kaybettim. Şimdi karargah 24'teyim.
Hesaplarınızı tabii şimdi mümkün değil ama eski hesaplar için söylüyorum. Eğer hesabınızı zamanında Supercell ID'ye kaydetmediyseniz maalesef geri alamıyorsunuz. Öyle bir sıkıntı var. Reis Graver'de hangi ondan bahsettik? Abi 300-500K ganimet için envanteri doğru mu? Bu miktarda ganimeti kasmak daha mantıklı. 300-500K çok basit de ya. 300 yani 300 bin, 500 bin odun, taş, altın 1-2 saldırıda rahatlıkla elde edersiniz tabii seviyenize göre. Düşük seviyelerdeyseniz envanteri boşuna harcamayın derim. Ben mecburen harcıyorum. Çünkü zaten benim yükseltecek başka bir şeyim kalmadığı için harcıyorum. Şimdi yeterli maden olmayınca beklemek için savunma binası basmak mantıklı mı? Yok arkadaşlar, ben şöyle tekrar söylüyorum, bakın karargahtan sonra cephanelik, radar, heykeltıraş, gemiler, depolar, bunları bitirmeden sırf ganimet gitmesin, boşa gitmesin düşüncesiyle hareket edip basmayın. Savunma basmayın. Savunmayı zaten eninde sonunda basıyorsunuz. Mecbur basıyorsunuz. Yani onun bir çıkarı yok, kaçarı yok. Şimdi buradan bol miktarda biz meşale kullanıyoruz. Yeterli, evet. 56 levelim böyle yapıyorum demişsin. Tamam. Reis Graver'de evet söyledim arkadaşlar. Graver'de ben şu an bakın tekrar söyleyeyim. Saldırı yaparken ben genelde ya zırh kullanıyorum ya sapadaş kullanıyorum. Karşımdaki rakibin durumuna göre ya da saldıracağım adanın durumuna göre. Ama yeni gelen güncelleme ile birlikte 2 tane savunma Graver'ı seçiyoruz. Ben zihin kontrolünü %100 seçin. O garanti, konti garanti. İkinci olarak ya enerji emiciyi seçin. Enerji emicinin özelliği biliyorsunuz, eğer karşı taraf bunu seçmişse sizin askerlerinizin canı sürekli azalıyor. Eğer enerji emici seçmeyecekseniz zihin bulanıklığını seçin. Bu da yavaşlatıyor. Maksimum seviyeye getirirseniz eğer %25 oranında saldıran kişinin hızı azalıyor arkadaşlar. Örneğin karşı taraf bunu seçmişse benim askerlerimin hızı %25 düşüyor. Çoğu kişi büyük ihtimalle modifiye seçecektir. O da olabilir. Ama benim tercihim ya zihin bulanıklığı ya da enerji emici. Zihin kontrolü %100. Bunu kesin seçin. Diğer ikinci gravürü ya enerji emici seçin ya da dediğim gibi zihin bulanıklığı seçin. Ama modifiye seçenler de var dediğim gibi. İsterseniz modifiye de ne yapabilirsiniz? Seçebilirsiniz. Ben hemen şuna basayım. Abi güçlendirmeler nereden ya? Ne kadar çok? Abi güçlendirmeler nereden ya? Ne kadar çok? Hangi güçlendirmelerden bahsediyorsun Ali Can Kara? 22 seviye yapılabilir demişsin. Can 1978. Ben eski hesabım 26 levelken başlamıştım. 2 ay çift inşaatçı aldım. Daha ihtiyacım olmadı. Yani çift inşaatçı alırsanız bu anında eğitiminiz de varsa çok rahat, hızlı bir şekilde yükselirsiniz. Sıkıntı olmaz. Real Maz, BPM gemiler yükselmiyor. Maalesef gemiler yükseltmiyor. Bakın geçen güncellemede de karargah 28 geldiğinde de gemilere yükseltme gelmedi. Karargah 29 oldu. Gene gemilere yükseltme gelmedi. Çünkü bilerek yapıyorlar. Bakın yemin ederim bilerek yapıyorlar bunu. Neden? Çünkü hadi gemiler 28 olduğunda örneğin normalde biz 3 tane dede alabiliyoruz, topçu alabiliyoruz. Artık 4 tane. Hatta proto birliklere göre söyleyeceksek olursak 4 tane karpuzcu alabiliyoruz. Bu gerçekten çok güçlü yapar seni. Tank kullananlar var. 4 tane tank alabiliyorsun. Yani buna benzer birçok asker rahatlıkla fazladan eklenecekti. Özellikle çok güçlü askerler olan topçu ve karpuzcu dediğimiz askerler eklenecekti. Öyle gözüküyor ki çok korkuyorlar bu askerlerden. Özellikle topçu ve karpuzcudan çok korkuyorlar. Özellikle savunma yapanlar çok korkuyor. Bakın bu güncellemeleri savunma yapanlar istiyor ya, bilginiz olsun. Yani ben bu oyunu 11-12 yıldan beri oynuyorum. Bu zamana kadar gelen güncellemelerin çoğu ağırlıklı olarak
savunma yapan kişilerin istekleri doğrusunda, arzuları doğrusunda şekillendirildi. Zaten bu gelen son güncellemede gördüğünüz üzere %100 savunma odaklı. Yani saldırıya yönelik hiçbir şey yok. Tamam, bunu da hallettik. Şimdi başka ne kullanabiliriz burada? Neyse, şimdilik bu dursun. Binalara bakalım. Yine envantere ben bir gireyim. Biraz odun, taş, demir kullanalım. Güzel. Ne yükselttik arkadaşlar? Gravürü yükselttik. Cephaneliği yükselttik. Heh, şu arkadaşı yükselteceğiz. İyi, en azından gambot yükseliyor. Bir tane gambot veriyor fazladan. Depoları yükselteceğim de öncelikli olarak en çok ihtiyacım olan şeyleri yükseltiyorum şu an. Depoları yükseltmek basit. Tamam, bunu da yükselttim. Şimdi ne var arkadaşlar? Heh, şu arkadaş var. 750.000 taşa ihtiyacımız var. Tamam. Bir iki saldırı yapayım hemen. Şuradan bir gözcülük yapayım bu arkadaşa. Güzel, 600.000 taş geliyor. Ha, bakın. Şimdi normalde 100.000 odun. Bunu 2 ile çarp, 200.000 odun eklenmesi lazım. 70.000 taş var. 2 ile çarpın, örnek olsun diye söylüyorum. 150.000 ekstra eklenmesi lazım. Ama gördüğünüz üzere eksi 110.000, 100.000 odun diyor. Eksi 118.000 demir diyor. Bütün ganimetleri toplamış, taşa vermiş. Bunu neye göre yapıyor arkadaşlar? Gravürdeki kimya özelliğini seçtiğim için yapıyor. Kimya özelliği aynı hem normal kaynak ödülü gibi çalışıyor. Bizim şuradaki kaynak ödülü heykeli gibi çalışıyor. Gravüre geleyim. Evet, kimyamız %30 ekstra kaynak kazandırıyor ama kazanılan kaynakları da buradaki ihtiyaca göre dağıtıyor. Mesela 14 milyon odun var, 10 milyon demir var, 9 milyon taş var. En az hangisi? Taş. Diğerlerinden alıyor, taşa ekliyor. Yani dengeli bir şekilde dağıtılmasını sağlıyor. Kimyanın o yönünde seviyorum. Şimdi normalde 70.000, 2 ile çarparsak 150.000 o taş almamız gerekirken 600.000 taş alacağız. Harika. Hemen şuradan bir 600.000 taş alayım. Güzel. Canımsın. Evet. 600.000 taş verdi. Bir de reklamlardan geldi. Şimdi reklam izleyeceğim. Kusura bakmayın. Tamam. Şöyle bir mesajlarınıza bir bakayım tekrardan da. Yani şimdi bende envanter olduğu için envanterdekileri kullanıyorum. O yüzden depo seviyeleri şimdilik benim için önemli değil. Envanterleri tamamladıktan sonra doğal olarak depoları da yükseltiriz. Sıkıntı değil. Yunus Emre, evet, maden bulmak çok dert. Eskiden kötülük dükkanında kaynak toplayabiliyorduk. Evet, bir ara bir önceki güncellemelerde kötülük dükkanına odun, taş, demir, altın eklenmişti. Maalesef onları kaldırdılar. Artı Doktor Terör gibi, ne bileyim, Heimerman gibi etkinliklerden de fazladan ganimet geliyordu. Gelen ganimetleri, yani kötülük dükkanına yönelik jetonları da yarı yarıya indirdiler. Yani her yerden kıstı, gereksiz yere kıstılar. Ne diyeyim şimdi, yani aklıma çeşitli laflar geliyor, söylemek istemiyorum Supercell'e. Evet, reklamlardan da 600.000 aldık. 1.200.000 odun taş aldık, canımsın. Şimdi ne yapalım? Şu proto birlik binasını yükseltelim. Proto birlik binasını yükselttiğimiz takdirde de
Bütün protoları bir kademe daha yükseltebileceğiz. Berkay Çardak. Hocam önce yeten altında mayın bas, sonra ematerden harcarsın. 5M altına yazık oluyor. Ya soru değil yani. Ben ganimete çok kafaya takmam arkadaşlar. Yani son seviye olduğum için ganimete çok ilgilenmiyorum ganimetle. Şimdi şeyi ama depolama miktarını arttırmamışlar. Evet. 26.000. Oha. 26.000. 20.000. Burada da tabii biriktirmek biraz zor olacak ama zaman alacak ama önceliği hangisine vermek gerekir? Ha, en azından şu yetiyormuş. Bunu yükselteyim bari. Tamam. Evet. Bizim doktor vitamini yükseltmeye verdim. Yani bizim en çok kullandığımız birlikler karpuzcu, şokçu, klon piyade, doktor vitamin, zırhlı helikopter. Yani 5 tane birliğimiz var. Proto birliğimiz var en çok kullandığımız. Siz de kendinize göre ne yapın arkadaşlar? Bunları yükseltmeye verin. Ama gerçekten bu kadar jetonu biriktirmek çok çok zor olacak. Öyle gözüküyor. Şimdi şu envantere bir tane daha ekleyeyim ben. Bakalım nelerimiz var. Bir göreyim. Tamam. Başka yükseltecek binamız var mı? Kasa yükselmiyor arkadaşlar. Tamam, sıkıntı değil. Kasa yükselmiyor. Şeye yükseliyor. Heykel devası yükseliyor. Bunu yükselteyim. Evet. 8 tane heykel bölmemiz vardı. Pardon, 7 tane. Şimdi 8.'si eklenmiş. Şu arkadaşı bir bitireyim. Abi ilk Boom Beach ile nasıl başladın demişsin, 1905. Daha önce anlatmıştım ama yine anlatayım. Yani 2014-2015 o yıllarda. Dur bakalım. Aslında benim ilk hesabım bu değil. Bu benim kendi hesabım da benim ilk hesabım oğlumun hesabı olması lazım. Ona bir bakayım bir. O hikayeyi anlatacağım şimdi size. O hesaba bir geçiş yapayım. Şimdi profile bastığımızda ne zaman açıldığı yazılıyor. Başlangıç tarihi burada yazıyor. Şimdi profiller mi yapacağız gene? Ayarlar. Tamam. Aslında ben Amox hesabıyla başladım bu oyuna ilk. Ve bu hesap benim değil arkadaşlar. Oğlumun hesabı. O zamanlar o lise sınavlarına hazırlanıyordu yanılmıyorsam. Öyle bir şeydi. Baktım oyun, bakın 2014, gördünüz mü? Yani benim bu oyunla ilk tanışma zamanım 2014. Bu Amox hesabı oğlumundu. Onun elinden aldım. Oyun oynama, dersinde çalış diye. Sonra o elinden aldım bu oyunu. Bu kez ben oynamaya başladım. Sonra önce kendime bir ana hesap açtım. Hem oğlumun hesabıyla hem kendi hesabımla devam ettim oynamaya. Ve bu şekilde ne yaptık arkadaşlar? Oyunu oynamaya başladık. Yani aslında oğlum sayesinde ya da oğlum yüzünden oyuna başlamış gibi bir şey oldum. Evet. Şimdi bir bakalım mesajı. Hocam önce de evet. Düşük levellerde çok fazla kupa kasıldığı için hesap ilerlemiyor. Köye saldıran da olmuyor. Valla düşük levellerde ne yapmak gerekiyor? Benim küçük hesabın videolarını izleyin arkadaşlar. Junior Adnan. Ben sıfırdan açtım biliyorsunuz bunu. Yılbaşında, Ocak ayında. Ve şu an karargahı 21'e kadar getirdim. Tabii ben anında eğitim var bende. Artı ikinci inşaatçı var, ekstra inşaatçı var. Bunların faydası var. Ama
Saldırı odaklı oynayacaksınız. Dediğim gibi karargah, cephanelik, radar, gemiler, depolar bunları yükselteceksiniz. Savunmaya en son bırakacaksınız ve heykelleriniz de mümkünse benim heykeller gibi olsun. Ve 2 tane kaynak ödülü heykeli koyun ve saldırmadan önce mutlaka ve mutlaka bu kaynak ödülü heykellerini de tozlayın arkadaşlar. Anca o zaman yavaş yavaş ilerliyorsunuz. Ben sıfırdan 21'e geldim 6 ayda. Ama tekrar söylüyorum, nasıl geldim? Şunları bir yükselteyim ya. 4 milyon oduna lazım. Tamam, şuraya bir saldıralım. Şu arkadaş çevrim içiymiş. Tamam. İyi. Lan bu da mı çevrim içi? Bu ne ya? Güncelleme geldi ya, herkes şimdi çevrim içi. Şimdi sana bir bakayım. Oha oha. Burası biraz zorluymuş. Aynen, burası biraz zorlu ama. Ne kullanıyor? Bakın. Zihin kontrolü kullanıyor arkadaş. Bir de sekte kullanıyor. Sekte ne demek? Saldırı heykellerinin etkisini azaltıyor. Yani benim saldırı heykellerimin etkisini azaltıyor. Yani kırmızı heykellerimin etkisini bayağı %30 azaltıyor. Ana, sekte kullanıyor bak. Bak, bu arkadaş da böyle kullanmış. Zihin kontrolü artı sekte. Sekte de fena değilmiş ha. Saldırı heykelleri. Ulan kavan, öldün mü lan hemen? Allahsız kitapsız kavan ya. Gene sattı beni ya. Vicdansız kavan gene sattı beni. Evet, 1 milyona yakın ne topladık? Şimdi hep başka odun da yükseliyor mu? Odunlar yükselmiyormuş. Tamam, demir yükseliyor mu? Demir depoları, onlar da yükselmiyormuş. Sadece taş depoları mı yükseliyor? Şunlar yükseliyor mu? Yok, bunlar da yükselmiyor. Bunlar da yükselmiyor. Bir de konutlar var, altın üreten. Altın depoları da yükselmiyor. Sadece taş depoları yükseliyor. İlginç. Tamam. Güzel. Şu envanterden bir tane şey alalım ya. Altın harcayayım. Tamam. Ne yükseltelim burada? En çok kullandığımız şeylerden bir tanesi yine MK. MK'yı yükseltelim. Ha, şeyler de geldi değil mi? Kahraman özelliği dayanıklılık diyor. Yükseltme verirsek. Ah, tamam. Şu arkadaşı hemen bitireyim. Ana, altın gitti. Çöp oldu. Evet. Ama depolardan da sadece taş deposu yükseltebiliyoruz anlaşılan. Bakın, odun deposu yükselmiyor. Demir deposu yükselmiyor. Kasa yükselmiyor. Bak, o da çok ilginç. Kasaya da güncelleme gelmemiş.
Tamam. Yani bunu yükselttiysek bombardıman 12 milyon. Ya ne yapıyorsunuz arkadaş siz ya? Hadi onu da envanterden kullanayım. 2 tane kasam kaldı. Bunu yükseltirsem kavan çok kullanıyoruz ama bunu yükseltirsek sağlık artıyor, hasar artıyor. Evet. Şu arkadaşı bir bitireyim ya. Tamam. Hocam altına mayın... Hocam önce yeten altına mayın bas. Sonra envaterden harcarsın. 5 mi altına yazık oldu. La o önemli değil. Mayınlar mı? Mayınlar da basarız ya. Abi ilk Bumbiç'e nasıl baş? Ha, onlara baktım. Dur. Şu bir sene önce de savunma inanılmaz kötüydü. Şimdi savunma ağırlıklı veriyorlar. Evet, Spitfire maalesef. Enes. Abi modifiye işi ne işe yarıyor? Modifiye işi. Dur şunu bir bitireyim bakayım. Modifiye aklımda kaldığıyla normalde 4 tane proto silah yerleştirebiliyoruz ya biz. Cehennem topu gibi 4 tane proto silah yerleştirebiliyoruz. Eğer modifiye seçerseniz bu sayı 5'e çıkıyor. Artı onun bir özelliği daha var. Özellikle yayılım ve top atışına yönelik hemen göstereyim. Modifiye işi. Yani şurada ben bakın 1, 2, 3, 4 tane proto bir silah kullanıyorum. Eğer gravürden modifiye seçerseniz bu sayıyı 5'e çıkartıyorsunuz. Artı maksimum seviyeye ulaştığında bu özellik Gambot yeteneklerini %75 oranda hasar azaltması sağlıyor. Örneğin şöyle bakalım. Bunun canı ne kadar? 22.500. Benim yaylımın hasarı ne kadar? 23.700. Yani ben tek yaylımla bunu indirebilirim. Ama modifiye işi seçtiğimizde benim yaylımın özel tabi diğer taretler için geçerli değil bu. Sadece proto silahlara yönelik atılan yaylımın ve top atışının gücünü %75 düşürüyor. Yani eğer ben yaylım ateşiyle cehennem silahına yaylım atarsam yani 4'te 3 düşüyor. Buna 24.000 diyelim. Ne yapar? 18.000. Yani benim bir yaylım normalde 24.000 vurmak yerine 6.000 vuruyor. Ya da top atışına yönelik söyleyelim. Bunu da 10.000 kabul edelim. Normalde ben bir top attığım takdirde 10.000 vuruyor. Ama modifiye işi seçersem 4'te 3'ü gidiyor. 2.500-3.000 vuruyor. Ama bu sadece proto silahlara yönelik yaylım ve top atışı için geçerli. Yani böylelikle hem ekstradan bir tane fazladan proto silah kullanma hakkı veriyor size. Hem de proto silahlar kolay kolay yaylım ve top atışıyla inmiyor. Böyle bir güzel yanı var. Şimdi şu arkadaşa bir bakayım. Şimdi bir sene önce de savunma inanılmaz kötüydü. Şimdi savunma ağırlıklı veriyorlar. Evet. Gemi yükseltme gelmedi maalesef. Maalesef arkadaşlar gemi yükseltme gelmedi. Şimdi buraya bir bakayım ben. Şok atar nerede? Biri burada. Diğeri nerede? Diğeri de şurada. Çok güzel. Evet. Bu arkadaşı ne yaptık? Yükselttik. Saldır diyeyim. Şuraya gönül rahatlığıyla. Ben işaret yerine sağlık mı atmışım? Tamam. Sıkıntı değil. Küresel birdeki adamın bütün liderleri max. Para yatırmıştır arkadaşlar. Para yatırmadan liderlerin max olma şansı yok.
Benim aslında Bullet'in canı bir anda yarıya nasıl indi ya? Ha, gerçi 2 tane cehennem topu var ama. Biz Bullet'i yükselttik ama bir Bullet sanki daha kötü olmuş gibi ha. Eskisine nazaran. Aynen. Biz Bullet'i sanki boşuna yükseltmişiz gibi bir durum var ortada. Buradan ne yükseltiriz? Çoğunlukla kavan kullandığımıza göre 12 milyon 200 bin altın lazım. Vay 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 vay. Nereden bulacaksın lan o kadar altını? Vicdansız. Şimdi bakalım. Ferhat Aydın. Aleykümselam. Ferhat hoş geldin. Abi benim 40 seviye ama Supercell kaydedemiyorum. Supercell'i kaydedemiyor musun? Vallahi bilmiyorum ki. Normalde bir sıkıntı olmaması lazım ama. Kahramanı değiştirmeyi unuttuk. Neyse sıkıntı değil. Bol bol böcek atacağız artık. Bir de şok. Tamam. Supercell ID, şuradan profile girin. Ayarlara girin. Supercell ID açık ya da kapalı. Açık olması gerekir. Tıklarsanız oraya mail adresinizi girersiniz, kaydınızı yaparsınız. Yani bu şekilde kayıt yapılıyor ama kayıt yaparken hata veriyor mu, vermiyor mu? Onu bilmiyorum. Eğer hata veriyorsa ama buna rağmen oyun açılıyorsa yine aynı şekilde bakalım buraya. Ayarlara gelin. Yardım bölümüne gelin arkadaşlar. Tabii bende açıldı, tamam. Yardım bölümünde de ne yapın arkadaşlar? Bunu bir kapatalım. Evet, mesaj bırak kısmını tıklayın. Buradan kendinize göre yeni bir konuşma metni hazırlayın. Hangi sorunla uğraşıyorsanız ya da hangi sorun varsa o soruna yönelik mesajınızı ne yapın arkadaşlar? Supercell'e gönderin. Tamam. Şu arkadaşı şimdilik bir değiştireyim. Şunu seçeyim. Evet. Pişman adam demişsin. Emre Reis. Reis, elit liderler gidince aylık bir daha alamıyor muyuz? Alırsınız arkadaşlar. Çıkar çıkar. Yani mesela şu an elit lider olarak ne var? Bu sağlıkçı var. Sağlıkçı gerçekten çok iyi. Örneğin sandık açtığınızı farz edin. Buradaki mantık şu arkadaşlar. Diyelim ki 10 tane sandık açtınız. Mevcut elit lider, şu anki mevcut elit lider gelme olasılığı %50. Ama 10 tane elit lideri sandığı açtınız. Mevcut elit lider gelmeyebilir. Onun yerine diğer liderlerden herhangi biri de gelebilir. Sadece bu diğer liderlerin gelme olasılığı biraz daha düşük. Ama mevcut etkinliğe göre ne var şimdiki neydi bu adamın adı? Sıhhici. Neyse sıhhici diyelim ona adı. Sıhhicinin gelme olasılığı %50. Diğerlerinin gelme olasılığı daha düşük. Elit lider sandığı açarsanız. Ama elit lider sandığı açmam, ben normal lider, sıradan lider sandığı açarım diyorsanız orada da mantık hemen hemen benzer. Yani istediğin herhangi bir lider gelebilir. Ama sıradan lider sıradan lider sandıklarından elit lider gelmeme olasılığı ya da en azından mevcut haliyle şu anki etkinlikte bulunan bu sıhhicinin gelmeme olasılığı %100. Yani gelmez. Sıhhiciyi almak istiyorsanız mecburen elit lider sandığı açmanız gerekiyor. Böyle bir olasılık var. Ama gördüğüm kadarıyla
70 bilete ortalama bir tane elit lider veriyor. İzlediğim videolarda genelde hep böyleydi. 70 tane bilet harcıyorsunuz. Bir tane elit lider veriyor. Bu arkadaş çevrim içi. Bu arkadaş da mı çevrim içi? Yok. Şöyle bir böcek yapayım. Şu mayınlardan biraz kurtulayım. Tamamdır. Teşekkürler. 770 bin. Hemen reklam izleyelim. Bu arada da ben mesajlara bakayım. Abi senin Twitter'ı gördüm geçen 2 kişi takip ediyordu. Birisi benim demişsin Split Pie. Teşekkür ederim. Yani Twitter'da fazla aktif değilim. Marul sabunu. Proto birlik stoğu en az 16 yerine 22 yapsalar. Zaten stok 22 arkadaşlar. Siz onu 30'a çıkartabiliyorsunuz. Biraz sonra gösteririm. Şu reklam bitsin bende. Reklamın sesi duyulmuyor değil mi size? Duyuluyor mu yoksa? Reklam sesi size duyuluyor mu? Evet, reklam bitti. Açayım ekranı. Evet, Proto Birlik Store. Proto Birlik Store zaten 22 arkadaşlar. Bunu arttırmamışlar ama bunu 30 yapabiliyorsunuz. Nasıl 30 yapabiliyorsunuz? Örneğin bakın mesela karpuzcuya göre söyleyeyim. Benim şu an karpuzcu depoda 24 tane gözüküyor. Bütün gemilere karpuzcu ekliyorum. 8 tane gemimiz var. 8 gemiye de karpuzcu ekleyeceğim. Evet, 8 gemiye de karpuzcu ekleyeceğim. Tamam. 8 gemiye karpuzcu ekledim. Depoya geleyim. Bakın depoda şu an 16 tane karpuzcum var. Hemen bakalım. Evet. Ne kadar üretim? Maksimum 22. Yani 6 tane daha üretebiliyorum. 22'nin üzerinde üretim izni vermiyor. Ama bir şartla. Buradaki üretimi yaparken oyun gemilerdeki askerleri, birimleri saymıyor. Şimdi depoda maksimum 22 birim depolayabiliyorsunuz. Gemilerde de 8 tane var. Şimdi gemilerdeki birlikleri değiştiriyorum. Full meşaleyi koyayım, sorun değil. Tekrar bakalım depoya. Gördüğünüz üzere 30 oldu. Şu an benim depoda 30 tane karpuzcum var. Yani maksimum 22 üretebiliyorsunuz ama depolamayı 30'a çıkartabiliyorsunuz. 30'a çıkartmanız için de gemilere yüklemeniz gerekiyor. 8 gemiyi de proto birlikleri yükleyin. Sonra tekrardan buradan ne yapın? Üretin arkadaşlar. Üretim yaparak depolama miktarını 22'den 30'a yükseltebiliyorsunuz. Şöyle bir şey olabilirdi. 22 yerine bunu 30 yapabilirlerdi. Gemilerde de 8 tane var. Ne olurdu? 38 tane depolayabilirdik. O da olurdu. Evet. Stonord. Hey. Welcome Stonord. Taş. Yunus. Depo çok az deneyim veriyor. Deneyim seviyeleri var arkadaşlar. Mesela şuradaki tecrübe puanlarını mı diyorsunuz? Tecrübe puanları biraz düşük veriyor.
Ama aslında 80 da fena değil. Ama tabii sizin seviyeniz düşükse arkadaşlar doğal olarak buradaki seviye vereceği puan da düşük olur ama şeyden de bakmıştım ben. Bakın şuradan bir şey göstereyim size. Her zaman gösteriyorum. Hı, tamam. Böyle bir sayfamız var arkadaşlar. boombeachfandom.com wiki boombeach wiki. Buraya da girin arkadaşlar. Yeni gelen güncelleme ile birlikte gelen binalar hakkında da çok bilgi sahibi olabilirsiniz. İstediğiniz bilgiyi de buradan elde edebilirsiniz. Hiç sorun değil. Örneğin ne gelmiş? En önemli güncellemelerden bir tanesi karargah güncellemesi. 29 seviye karargahımız var. Şimdi aşağı doğru inelim. Genelde şeyi soruyorlar. XP level yani tecrübe puanı ne kadar olması gerekiyor? 29 karargah örneğin. Tecrübe puanı ne istiyor arkadaşlar? 77 istiyor. Yani buradan da hangi tecrübe puanında hangi karargah yükseltmesi var ve yapılan yükseltmelerde ne kadar odun, taş, demir istiyor. Buradan da ne yapabilirsiniz? Bu sayfadan da takip edebilirsiniz. Hatta sadece karargaha yönelik değil, aklınıza gelebilecek her türlü bilgi burada var arkadaşlar. Bu sayfayı mutlaka ama mutlaka takip edin. Şimdi geleyim ben tekrardan şuraya. Evet, sadece taş depoları yükseliyor dedik. Tekrardan kontrol edeyim de. Demir depoları yükselmiyor. Odun depoları yükselmiyor. Aynı zamanda fabrikalarda yükselmiyor. Bunlarda da herhangi bir yükselme yok. Konutlarda yükselme var. Güzel. Altın konutları yükseltiliyor. Altın üretimi bir miktar artacak. O da güzel. Şimdi bana biraz altın lazım. Neyi yükselteceğim? Kavanı yükselteceğim. Ama tekrar söylüyorum. Ben şimdi bu arkadaşı yani Erbullet'i yükselttik ama ne bileyim ben anlamadım gitti. Sanki daha dayanıksız olmuş gibi bir his yarattı bende. Ha, şunu değiştireyim ya. Bir gönder bakayım şu arkadaşı. Güzel. Şu bir, şu iki. Biraz ganimet toplayalım. Aha, kıskaç varmış. Tamam. Evet. Hmm. Abi Stone geldi. Ha, sonradan gördüm. Yani maalesef. Şimdi mesajları biraz da geriden takip ettiğim için. Şimdi Murat geri. Adnan abi artık adalara gözlem yaparak giriyorsun. Yo aslında evet. Belli bir seviyeden sonra mecburen gözlem yapmak zorunda kalıyorsun. Tecrübe aman zafer puanı yüksek olunca karşıma gelen adalar çok güçlü oluyor. Özellikle bol mavili adalar geliyor. Bayağı zorluyor beni. Şu arkadaşa bir saldırayım bakayım. Evet bak güzel. Burada hiç gravürden bir şey kullanmamış. Şu kıskacı alayım bari önce. Aynen. Kıskaç gitsin. Ana ben niye full meşale kullandım ya? Neyse. Çok da önemli değil. Hallederiz. Tamam. Ha enerji emici var. Yok o benim saldırdığım yerde enerji emici mi vardı? Dur bakayım. Yaptığım saldırı geçmişine bir bakayım. Şu, bu. Ha. Savaşı izle. Ha, tekrarında. Ha, şu kalp işareti var değil mi? Evet bizim kalp işaretimiz neydi? Savunmada. Evet enerji emici. Tamam şimdi oldu. Haklısın. Enerji emici yüzünden. Bullet'in canı yarı yarıya indi bir anda. Birkaç tane de cehennem vardı zaten ön planda. O cehennemler de vurdu. Onlar sayesinde eridi canı. Öyle gözüküyor. Şimdi şurada şu arkadaşa bir saldırayım. Burada sadece zihin kontrolü var. Tamam. Şu kıskacı bir alayım.
Çok güzelsin canımsın. Çok çok. Tamam. Evet. Güç ellemeden konuşuldu mu hiç? Güncellemelerden konuşuldu mu? Adem, zaten güncellemelerden bahsediyorsun. Videonun en başından beri, yayının en başından beri ne yaptık? Önce karargahı yükselttik, sonra cephaneliği yükselttik, gravürü yükselttik, proto birlik atölyesini yükselttik, gambot'u yükselttik, hatta heykel deposunu da yükselttik ve yine cephanelikte en çok kullandığımız birimlerden neleri yükselttik? Meşale yükselttik, lazerciyi, topçu, helikopter yükselttik. Şimdi altın toplamaya çalışıyorum. Ha, şu anda da MK yükseltiyorum. Artı yine yükseltmelerden ne yaptık arkadaşlar? Yanlışlıkla Ruttero'ya bastım. Maksimum seviyeye çıkarttık Ruttero'yu. Onun da neyi aktif oldu? Bombardımanı aktif oldu. Bende bol miktarda zaten jeton vardı. Yükseltirim onları da. Erbullet'i maksimum seviyeye yükselttik ama onun herhangi bir özelliği yükseltmeye gelmemiş, verilmemiş. Keşke enerji içeceğine yükseltme gelseydi ya da sataşmaya yükseltme gelseydi. Yüzbaşıya yine yükseltme var. Altın toplarsak bunları da zamanla yükseltiriz. Sıkıntı değil. Kavan var. Şimdi sırada Kavan'ı yükselteceğim. Kavan'ı yükselttiğim takdirde bunda da herhangi bir özellikle ilgili yükseltme yok. Canlandırma keşke taze kana ekstra bir güncelleme gelseydi. Gelmemiş. Sadece savaş emirlerimiz var. Çavuş 1-2 yükseltirseniz artı Yüzbaşı Eurospark'ın uzaktan kumandasına güncelleme gelmiş, yükseltme gelmiş. Bir de Yüzbaşı Ruttero'nun bombardımanına yükseltme gelmiş. Yani onun dışında depolar olarak sadece taş deposuna yükseltme gelmiş. Odun ve demir depolarına yükseltme gelmemiş. Aynı zamanda kasaya da yükseltme gelmemiş. Aynı zamanda altın depolarına da bir yükseltme gelmemiş. Normal savunmalara yükseltme gelmiş. Çok da önemli değil. Sığınaklarda da yükseltme var. Evet, sığınakları yükseltirsek herhalde fazladan bir asker daha koyabileceğiz. Sonrasında garnizon geldi. Karargahı 29 yapınca. Garnizon'u da artık yavaş yavaş ne yapacağız arkadaşlar? Yükselteceğiz. Evet. Hadi onu da vereyim yükseltmeye. Çok da önemli değil. Şimdi ben şu haritayı bir temizleyeyim. Haritayı bir temizleyeyim. Ne var burada? Zihin kontrolü var. Tamam, sıkıntı yok. Gönder gelsin. Kısaca bir şok. Gönder gelsin. Oy 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 oy. Harikasın. Tamam. Bu da gitti. Kim? Duyulmuyor. Ne duyulmuyor Yunus? Yok. Hayır. Gelmiyor abi. Yok. Ses biz. Pardon. Reklamlar olarak size ses gelmiyor. Tamam, anladım. Abi önceden hep savunma basıyordum. Seni izleyince oyunu öğrendim demişsin Real. Evet, bu oyunda her zaman söylüyorum. Aslında son 1-2 güncellemeyi saymazsak bu oyunun mantığı saldırıdır arkadaşlar. Yani her zamanki klasik bir söz vardır halk arasında. En iyi savunma saldırıdır. Ama son güncellemelerde maalesef gelen bütün güncellemeler savunma ağırlıklı oldu. Bundan önceki güncellemelerde neler geldi arkadaşlar? Şu aksesuarlar geldi. Aksesuarlar harbi delirtiyor insanı. Sonra şimdi de gravür geldi. Güzel. Tamam, şunu dur bakayım. Şuraya bir deneme yapacağım. İyi, bu iki tane gravürü seçmemiş. Bullet'i seçeyim şuradan da. Tamam. Nerede şu arkadaş? Saldır diyeyim tekrardan.
2357. Bu adamın kötü. Umarım dayanır diyeceğim ama %166 bina sağlığı var. %104 hasar var. Ve savunma taretlerinin hızını %35 arttırmış. Buraya pek bizim bullet dayanmaz ama önce bir bulletle gireceğim. Önce bulletimizle bir girelim. Canımsın. Çok güzel. Biraz enerji topladık. Gel bakalım buraya. Yeter mi? İnşallah yeter diyeceğim ama. Hadi az kaldı. Bu kadar yani. O kadar maviyi boşuna tozlamış. Bakın arkadaşlar. Şu an harita tertemiz oldu. Herhangi bir ne küçük ada var ne büyük ada. Ne diyor? Saatte 118 altın. Bunun anlamı şu arkadaşlar. Burada boşta duran 118 tane ada var. Boşta duran yaklaşık 118 tane ada var. İnanmayan varsa saysın. Yani haritayı genişletmeye hiç gerek yok. Mevcut şu adalara günde 8 tane rakip yerine günde 10 tane 12 tane rakip gelsin arkadaş ya. Dünden beri sadece 8 rakip için haritayı öyle boş boş bıraktım. Ayıp. Bakalım. Şimdi başka böyle oyun içerisinde abi önceden savunma basıyordum. Şimdi Mert Çalkan oyun içerisinde Bumbiş'te kaç saat harcadığımızı görebildiğimiz bir yer var mı? Ha, güzel. Şu oyuncu profiline bir gelelim. Var mı? Şu an mesela kaç dakikadan beri oyundayız? Şu anki giriş sayısı, yok edilen kara muhafız sayısı, ele geçirilen kaynak üssü sayısı. Ulan bütün kaynak üsleri bende ya. Burada 0 yazıyor. Ana üs savunma sayısı, zafer puanı, keşfedilen bölge, savaş gemisi rekoru falan filan. Yani burada her şey sıfırlanmış. Artık bu güncellemeden sonra bu istatistikler artık birer birer yerine o gelecek. Bugüne kadar elde ettiğiniz istatistiklerin hiçbiri burada doğal olarak burada gözükmeyecek. Evet, yazmıyor arkadaşlar. Yani o kaç dakikadan beri şu an oyundayız yazmıyor. Aynen. Evet. Mert Çalkan nerf gelmiş olabilir mi abi Erbüllet'e? Valla Erbüllet'e nerf gelmemiştir inşallah. Bilmiyorum ki. İnşallah gelmemiştir. Daha öncekisini hatırlamıyorum ki. Belli olmaz bunları. Ha şeye bir bakayım. Haberlere bakalım. Haberlerde lan güncelleme ile ilgili haber yok ya burada. Normalde burada şeyler yazardı. Mevcut güncelleme hakkında bilgiler yazardı. Burada şimdilik o öyle bir bilgi yazılmamış. Evet. Ahmet 07. Aleykümselam Ahmet, hoş geldin.
H34B. Abi envanterdeki gizli ögelerin kapasitesi sende neden fazla? Açayım. Evet. Normalde 5 diyorsun ki normalde 5 tane bina tasarımı var. Bende niye 34 tane? Ya da saldırı planı 5 tane olması gereken sen niye 25 tane? Neden bende 25 tane ya da 34 tane? Ben Bumpas kullanıyorum arkadaşlar. Bumpas kullanırsanız sınır ortadan kalkıyor. Yani envanter sınırı normalde 5 ya. Odun, taş, demir için de geçerli bu. Maksimum 5 tane. Ama Bumpas alırsanız bu 15 de olabilir, 55 de olabilir. Yani Bumpas'la alakalı arkadaşlar. Evet, Shadi Grafit. Selam, aleyküm Adnan. Filistin sizi seviyor demişsin. Aleyküm selam Filistin, hoş geldin. Şimdi gençler. Yani saldıracak yer kalmadı. Bundan sonraki güncellemelerimi, daha doğrusu yükseltmelerimi Cuma günkü yengeç etkinliğine bırakacağım. Yengeçten gelen ganimetlerle birlikte tek tek basarım. Zaten elimde siz de gördünüz envanterimde oldukça fazla saldırı planı var. Bina tasarım var. Anında patlatırım hepsini. Sıkıntı yok. Ve yine zaman atlatıcılarım var. Elmasım var. Hatta en azından birer tane daha kasa basabiliyorum. Artı 1500-1600 tane de tüccar biletim var. Yani tüccar da gelecek. Oradan da aynı şekilde bol bol ganimet gelecek. Odun, taş, demir, altın gelecek. Oradan gelen ganimetlerle de yine çeşitli yükseltmeler yaparız. Böylelikle hesabı maksimuma çıkarmış oluruz. Evet bakalım başka nelerimiz var. Furkan. Aleykümselam. Teşekkürler. Hoş geldin Furkan. Yunus. Güzel yayında demişsin. Güzel olan sizlersiniz. Teşekkür ediyorum gençler. Var mı aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey? Merak ettiğiniz. Yani güncelleme teknik olarak bu kadar arkadaşlar. Size tavsiyem mutlaka bir tane kaynak ödülü heykeli koyun. En azından cephanelik maksimum oluncaya kadar o kaynak heykelini kullanın. Savunmalar çok da önemli değil. Savunmalar zaman buldukça yükseltirsiniz. Fırsat buldukça ne yaparsanız yükseltirsiniz. Ben de Gizemli Anıt bende 528'e kadar gelmiş. Şöyle bir bakayım bonuslarımıza. %3 altın üretimi, %9 odun, %12 taş üretimi, %12 demir, %6 kaynak üretimi, inşaat hızlandırma, %4 cephanelik yükseltme hızı, %6 heykel yapımı, %6 rastgele heykel kalite bonusu, %1 derin dalış ödülü, %2 demiş. Evet Furkan, güncellemeyi şahsen beğenmedim. Keşke biraz daha saldırı odaklı güncelleme gelseydi. Evet en başta da dedim arkadaşlar, maalesef bu güncelleme tamamıyla savunma odaklı. Zaten saldırı odaklı olsaydı şu gemilere yükseltme gelirdi. Yani mesela normalde yani ben Boom Beach'in tarihinde böyle bir şey görmedim. Boom Beach'te ne vardır arkadaşlar? Karargah yükseldiği zaman gemiler de yükselir. Ama karargah 28 yaptılar. Gemileri 28 yapmadılar. Şimdi karargah 29 oldu. Dedik ki kesin bir önceki güncellemede karargah 28'de gemileri yükseltme gelmedi. Bunda %100 gelir dedik. Maalesef bunda da gelmedi. Neden gelmedi? Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Şimdi bizim gemilerimiz 31 birim alıyor. Yani toplam 31. 28 olmuş olsaydı bu sayı 32'ye çıkardı. 32'ye çıkarsa ne olur? Tekrar göstereyim. Bunlarda sıkıntı yok. Bunlarda 32'ye çıkarsa ne olur? Evet 16 tane Zoko olur. 15 tane 16'ya çıkar. 32 evet. Ağır silahlı sayısı da yine 1 artıyor. 32 olursa 4'e bölersek
8. Şu an 7 tane var. 8 tane ağır silahla alabileceğiz. Savaşçı da sayısında değişiklik olmayacak ama en çok tankçılar bunu çok sevecek. 32 olsaydı eğer şu an her gemiye 3 tane tank mı alabiliyoruz? Evet, 3 tane tank alabiliyoruz. Ne olacaktı? Bu sayı 4'e çıkacaktı. Sen nereye gittin ya? Evet, gemiler 28 olsaydı 4 tane tank alabilecektik. Bakın geçen güncellemede de yapmadılar bunu. Bunda da yapmadılar. Yapsalar bizim saldırı gücümüz çok artacak. Başka sağlıkçı değişiyor mu? Değişmiyor. El bombacısı değişiyor mu? Değişmiyor. Bunlar da değişmiyor. Lazerci değişiyor mu? Hayır, bu da değişmiyor. Dondurucu, evet, dondurucu da aynı şekilde 32 olsaydı 7 tane dondurucu yerine 8 tane dondurucu olacaktı. Burada bizi en çok ilgilendiren arkadaşlar, yani ben kendi adıma söylüyorum, kesinlikle ve kesinlikle topçular, yani dedeciler. Normalde bizim 3 tane dede alıyor her gemiye. Hemen birlik değiştir, dede koy. Eğer bakın şey de aynı şekilde, proto birliklere gelelim. Karpuzcu da aynı şekilde. Eğer gemiler 27'den 28'e çıksaydı 4'er tane topçu ya da karpuzcu alabilecektik. Tank zaten kullanmıyoruz. Çok da önemli değil. Buradaki topçulardan ya da karpuzculardan korktukları için iki karargah güncellemesinden beri maalesef gemilere yükseltme gelmedi. Artık umudumuz bir sonraki güncellemeye kaldı. Yani karargah 30 yükseltmesine, güncellemesine bakacağız arkadaşlar. İnşallah o gün geldiğinde şu gemilere de bir yükseltme gelir. Artık gelmesi gerekir, yani bu kadar da utanmazlık olmaz diyeceğiz. Gravüre de bir zahmet bu kez saldırı odaklı savaş bölümüne ikinci gravür seçme özelliği gelsin. Yani artık bir sonraki, şimdi bu güncellemede böyle özellikler eklendiğine göre savunmaya yönelik, ağırlıklı olarak savunmaya yönelik güncelleme yapıldığına göre haklı olarak benim gibi saldırı odaklı oynayanlar da bir sonraki güncellemede arkadaşım çıkarma gemilerini 28 istiyoruz. Artı gravürden de savaş bölümüne, saldırı bölümüne ikinci gravür istiyoruz. Evet, bu şekilde mesaj yapın. Bağırın her yerde, yazın. Özellikle bu ikisini istiyoruz. Savaş gravürü artı 28 seviye çıkarma gemisi. Bir sonraki güncellemede bunu yapmazlarsa güzel güzel severiz. Yapacak bir şey yok. Özen Yıldız. Abi cephanelikte yükseltme geldi mi? Geldi. Yükselttik. Cephaneyi de 29'a yükselttik. İşaret fişeği, şok bombası, sis. Bu üçü hariç her şeye yükseltmede beraberinde geliyor. Ben ilk etapta helikopter, topçu, lazerci ve meşaleyi tercih ettim. Sizler de kendinize göre. Şimdi de MK'yı yükseltiyorum. Sizler de ne yaparsanız kendinize göre arkadaşlar. En çok kullandığınız birlikler hangileri ise onları yavaş yavaş yükseltmeye verirsiniz. Evet. Aynen, iki saldırı gravürü güzel olurdu en azından, ya da tekneler 28 olsaydı. Aynen, Baros sabunu. Artık bu umutlar bir sonraki güncellemeye kaldı. Daho Edis. Başka bosslar lazım. Doktor T ve Hammerman sıktı. Biraz önce de söyledim Daho. Onlara yönelik yeni bir boss gelmez. Kesinlikle yine Doktor T gelir, Hammerman gelir ama içeriğini değiştirebilirler ya da güncelleyebilirler ya da ne yapabilirler? Biraz daha agresif bir hale getirebilirler. Yani olabilir. Yani hakikaten sürekli aynı şeyleri tekrar yapınca insan belli bir noktadan sonra sıkılıyor. Doğru söylüyorsun.
Özen Yıldız, yayına yeni geldim. Üstün körü bir geçer misin üzerinden güncelleme demişsin. Evet, hemen bakayım. Karargaha geldi arkadaşlar. Karargahımız 29 oldu. Şöyle bir şekil aldı. Gravüre geldi. Gravürde artık 2 tane savunma seçebiliyoruz. Ben zihin kontrolü ve enerji emici tercih ettim. Savunma güçlendi. Cephaneliğe geldi yükseltme. Kendi birliklerinizi istediğiniz gibi yükseltin. Proto Birlik Atölyesi'ne yükseltme geldi. Maksimum seviye 28'den 29'a çıktı. Elinizdeki jetonlara göre en çok kullandığınız proto birlikler hangileri ise onları yükseltmeye verirsiniz. Ben en çok neleri kullanıyorum? Doktor vitamin kullanıyorum. Zırhlı helikopter kullanıyorum. 2. Klon piyade kullanıyorum. 3. Karpuz kullanıyorum. 4. Bir de şokçu kullanıyorum. 5. Benim önceliğim bu 5 tanesi. İlk etapta bu 5 tanesini maksimum seviye yükseltirim. Başka ne geldi? Heykel deposuna bir yükseltme geldi. 7 tane heykel depolayabiliyorduk. Artık 8 tane depolayabileceğiz. Başka ne geldi? Sığınağa yükseltme geldi. Bir fazladan, yani normal zaten sığınağımız var. Herhalde bir fazladan da asker koyabileceğiz. İlave olarak bu güncellemenin en kritik detayı doğal olarak sığınak arkadaşlar. Sığınak diye bir şeyimiz var. Bunun da aynısı, ama sığınak diyorum, garnizon. Garnizon da bir nevi sığınağa benziyor. Bunun da içerisine birlik yerleştiriyorsunuz. Aradaki tek fark, sığınaktaki birlikler sığınağın içerisinde kalıyor. O şekilde savunma yapıyor. Ancak kendi tarama alanına girerseniz size ateş ediyor. Sığınak yok olduğunda askerler dışarı çıkıyor. Tekrardan kaldığı yerden saldırıyor. Ama garnizon tam tersi. Buna da asker yerleştiriyorsunuz. Lakin yerleştirdiğiniz askerler, bakın şuradaki bizim köylüler var ya, bakın geziyorlar böyle kafalarına göre. Bizim garnizona yerleştirdiğiniz askerler de garnizonun içerisinde durmuyorlar. Dışarıda geziyorlar. Öldükçe garnizondan tekrardan asker çıkıyor. Öldükçe garnizondan tekrar asker çıkıyor. Örneğin garnizonun içerisine şu sığınağa göre yükseltmeyi verdiğim için ellemiyorum ama aynı burayla birebir aynı zaten ekran. Sığınağın içerisine lazerci koyduğunuzu farz edin. Anam. Lazerci dolaşıyor arkadaşlar. Burada bir iki tane lazerci sürekli köyün içerisinde dolaşıyor. Birisi saldırdığında otomatikman o da saldırıya geçiyor. Ölürse eğer tekrardan bir lazerci daha garnizonun içerisinden çıkıyor. Ta ki garnizon kulübesi yok edilinceye kadar. Öyle bir güzel yanı var bu kulübenin. Yani garnizon kulübesi yok olmadığı sürece sürekli olarak asker üretiyor. O farklı bir savunma taktiği olmuş. Hoşuma. Bak, bu savunma taktiği hoşuma gitti. Yalnız gerçi şey de çok güzel de, savunma gravürü de çok güzel de, benim gibi full saldırı odaklı oynayanlar nasıl olacak bilmiyorum. Alışacağız. Sıkıntı değil. Başka yenilik. Başka yenilik. Öyle göze batan bir yenilik. Ciddi anlamda bir yenilik yok. Yani şimdilik bunlar var aklımda, ama yine de sizin aklınıza gelen bir soru varsa buyurun sorun. Ben de yanıtlamaya çalışayım. Sıkıntı değil. Furkan, gemilerde 120 ve ganimet, 1500 kadar da tüccar biletim vardı. 120 milyon ganimet mi vardı? Hey maşallah. Hiç harcamamışsın be. Büyük umutla bekledim gemileri yükseltme. Hiç sorma. Aslında bak, mesela ben envanterimi göstereyim tekrardan. Bina tasarım 34. Düşünebiliyor musun? Ben sırf bu bina tasarımlarımı gemiler yükselecek, gemilere yükseltme gelecek diye biriktirdim. Ama hayal kırıklığına uğradık tabii hep birlikte. Özen Yıldız. Garnizon ne işe yarıyor abi? Daha biraz önce anlattım. Tamamdır abi. Ha, pardon. Yani garnizonda böyle bir özelliği var. Dur bakayım. Şurada bir tane deneme saldırısı yapmıştık. Gerilerden o kadar mı gerilerde kaldı? Heh. Şurada izleyelim bakın. Şimdi arkadaşımız bakın garnizonu yerleştirmiş. Şimdi garnizona dikkat edin.
Bakın garnizondan askerler çıkıyor. Gördünüz mü? Piyade çıktı. Lazerci çıktı. Bakın piyade tekrar bir de lazerci piyade. Lazerci ve piyadeler garnizonun içerisinde çıkmaya devam ediyor. Bakın tekrardan piyade çıktı. Ta ki garnizon yok edilinceye kadar. Bak, garnizonla sığınak arasındaki fark şu. Garnizon yok edildiğinde birlikler de artık tamamen yok olmuş oluyor. Ama sığınak öyle değil. Sığınağı yok edildiğinde sığınağın içerisindeki birlikler ölünceye kadar saldırmaya devam ediyor. Ama garnizonun özelliği şeye çok benziyor biraz. Şu gravürdeki evet, zihin kontrolüne çok benziyor. Sürekli zihin kontrolü ne işe yarıyordu? Karargâhtan sürekli birlik çıkıyordu. Garnizondaki birlikler de garnizon yıkılmadığı sürece sürekli garnizon asker üretiyor arkadaşlar. Yani ikinci bir zihin kontrolü gibi bir işlevi var buradaki garnizonun. Hesabı fullleyemedim. Evet. Abi parti hoparlörü ne zaman aktif olacak? Mart ayında arkadaşlar. Her yıl Mart ayında. Fullleyemedim çünkü haritamda ada yok arkadaşlar. Artık şeyi bekleyeceğiz. Bakın gelmiş. Gölge gelmiş. 2 gün sonra ne var arkadaşlar? Yengeç var. Yengeci bekleyeceğiz artık. Yengeç sayesinde ne yaparız? Fullemeye çalışırız. Olduğu kadar. Haşim Gül. Aleykümselam, hoş geldin. Haşim, fullledim hesabını, pardon. Hemen benim de öyleydi abi. 10-15 arası bina var ve saldırı planı vardı. 120 milyon ganimet biriktirmişsin. Vay anam vay. Şunları kastediyorsun. Bende 4000, 2000, 2000, 2000. Bir sonraki, evet Furkan, ben de biraz önce dedim ya artık, çünkü son 2-3 güncelleme tamamıyla tamamıyla demeyeyim de en azından bu güncelleme tamamıyla savunma, ama bir önceki güncellemelerde de ağırlıklı olarak savunma odaklıydı. Artık karargah 30 demek kesinlikle ama kesinlikle saldırı odaklı olması gerekir. Bakın ben ne istiyorum karargah 30'da? Bir tane daha heykel koyulmasını istiyorum. Gemilerin 28 olmasını istiyorum. Gravürde de savaş gravürüne ilave bir gravür istiyorum. Yani olay bu kadar basit. İstemek bedava arkadaşlar, isteyin. İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü. Neleri yükseltiyor yeni karargah? Neleri yükseltiyor? Aynı şeyleri sormayın arkadaşlar. Karargahı yükselttik mi? Gravür yükseliyor arkadaşlar. Gravürü yükselttiğimiz takdirde ee, savunma bölümünde 2 tane gravür seçme hakkı veriyor bize. Proto birlikler yükseliyor. Maksimum seviyesi 28'di, 29'a çıkıyor. Mesela ben şu an doktor vitamini yükseltiyorum. Zaten 28 seviyede 29'a yükseltiyorum. Cephanelik yükseliyor 29'a ve doğal olarak bütün birliklerde yükseltmeyi bekliyor. Heykel deposunda yine yükseliyor. 7 tane depolama hakkı vardı. 8'e çıkıyor depolama hakkı. Depolar olarak baktığımızda sadece taş depoları yükseliyor arkadaşlar. Yani odun deposu yükselmiyor, demir deposu yükselmiyor, altın deposu yükselmiyor ve şuradaki fabrikalar yükselmiyor. Ne var yine göze batan? Evet, konutlar var. Konutlar yükseliyor. Yani altın üretimi artıyor. Kasa yükselmiyor. Ne kaldı geriye? Sadece taretler kaldı. Savunma taretleri. Yani çok ciddi bir yükseltme yok. Yani normalde diğer depolarda yükselseydi odun taş, sadece odunu yükseltiyorlar. Keşke ne bileyim odun, pardon, sadece taş yükseltmesi var. 14, evet 14. seviye, 13'ten 14'e odun ve demir ve altın depolarına yükseltme gelmemiş arkadaşlar. Bir de kahramanların hepsi yükseliyor ama tek bir fark var. Erbullet ile Kava'nın özelliklerine, herhangi bir özelliğine yükseltme gelmemiş. Sadece Ruttero'nun şu bombardıman
Eurospark'ın uzaktan kumandası ve Çavuş Birik'inde savaş emirlerine yükseltme gelmiş. Keşke Kava'nın taze kanına ve Erbullet'in enerji içeceğine ve sataşmasına yükseltme gelseydi, onlara gelmemiş. Yani böyle artısı eksisi bu şekilde. Yeni elit lider gelir mi? Gelecek arkadaşlar. Bu güncelleme ile birlikte çaktırmadan araya bir tane lider sıvıştırmışlar. Çavuş Freja lazerci lideri herhangi bir sandıktan rahatlıkla çıkabilir. İster elit lider sandığı açın, isterse sıradan lider sandığı açın, hiç fark etmez. Tekrar bakalım. Neredesin? Evet. Çavuş Freya gelebilir. Bu güncelleme ile ilave olarak bu eklenmiş. Yeni lider gelecek mi? Gelecek arkadaşlar. Şu anki mevcut lider 12 gün daha burada. Yani 2 hafta daha burada. 2 hafta sonra havacı, yani helikopterlerle ilgili bir tane lider gelecek. Duyduğum kadarıyla, anladığım kadarıyla. Ve o liderin çok ilginç bir özelliği olacak. Çok sevdim. Harika bir özelliği olacak. Bizim yüzbaşının uzaktan kumandası var ya. Ne işe yarıyor? Hackleme işi yarıyor. İstediğin tareti ne yapıyorsun? Yüzbaşıyı götürüyorsun. Sis içerisinde yürüte hackliyorsun. Gelecek olan elit liderin böyle bir özelliği olacak arkadaşlar. Ve hatta normalde bizim yüzbaşının uzaktan kumandası normal taretlerde işe yarıyor. Proto silahlarda işe yaramıyor. Yani mesela cehennem topunda işe yaramıyor. Ne bileyim, şok ateşleyicide. Yani proto silahlarda işe yaramıyor. Ama onun dışında kalan bütün taretlerde işe yarıyor. Lakin gelecek olan elit liderin bu uzaktan kumanda özelliği, öyle yüzbaşı gibi taretin yanına gitmiyorsun. Direkt uzaktan. Hani normal gambot yeteneklerimiz var ya bizim. Mesela şu an bizde ne var? Gambot yeteneği, patlayan robotlar var. Bir iki gün önce ne vardı? Atıyorum uzaktan kumanda vardı. Hatırlayın. Uzaktan kumandada geldiğinde ne yapıyorduk? Biz yüzbaşıya ihtiyacımız yoktu. Direkt olarak istediğimiz tareti hackleyebiliyorduk. Yani enerji harcayarak istediğimiz tareti ne yapıyorduk? Hackliyorduk. Hatta Gambot yeteneklerine gelen bu uzaktan kumanda aynı zamanda proto silahları da hackleyebiliyordu. İşte elit liderin en temel özelliklerinden birisi de bu olacak gibi gözüküyor. Yani hiç lideri ilerletmeden, yani yüzbaşı Eurospark gibi sis atarak taretlerin arasında gezmeden olduğun yerde sadece Gambot enerjisi harcayarak istediğin tarete ekleyeceksin. Hatta proto silahlar da buna dahil olacak gibi gözüküyor. Yani teknik olarak bundan sonra gelecek olan elit lider harika. Parası olan alır. Ne diyeyim? Mr. Furkan. Abi 2 gün sonra yengeç var. Rekor videosu gelir mi? Rekor videosu gelmez ama yengeç videosu yayını yaparız. Sıkıntı değil. Furkan. Şu anki Sıhhiye elit lider çok güçlü. Herkes de tavsiye ederim. Valla bana çıkmadı. Yani şöyle, bu hesabıma çıkmadı maalesef. Aynen, bu hesabıma çıkmadı. Ama 2 tane hesabıma çıktı. Hakikaten çok harika. Birliklerin canı ne kadar azalırsa azalsın hiç önemli değil. Tek bir, ne deniliyor ona, sağlık paketiyle anında bütün birliklerin canı maksimum oluyor. Anında. Öyle yavaş yavaş değil ve tek bir sağlık paketiyle birlikte anında oluyor. O yönden gerçekten harika. Furkan, özellikle lazerlerle oynayanlar için demişsiniz. Evet gençler. Var mı aklınıza takılan başka? Sormak istediğiniz, merak ettiğiniz. Ay. Yok herhalde. O zaman ne yapalım? Yayını burada sonlandıralım. Güzel bir video oldu. Yayın oldu. Elinize, kolunuza sağlık arkadaşlar. Yüreğinize sağlık.
Meşalenin canını fulluyor mu o lider? Canını denemek lazım. Yani normal atıyorum şeyleri fullledi. Normal birlikleri fullledi de meşaleyi fulluyor mu onu denemek lazım. Dur bakayım. Hangisinde geldiydi yani? Şunda mı geldiydi acaba? Şöyle bir bakayım. Evet, bunda gelmiş. Şu özelliklerini de yükselttim baya baya. İyileştirme. Şunu da yükselteyim şöyle bir miktar. Tamam. Şunu maksimum yapmışım zaten. Hem hasar da azaltıyor. Çok ilginç. Bakın %42 kalkan da veriyor. Harika ya. Gerçekten harika. O zaman şöyle bir deneme yapalım. Pardon. Bitir. Aa, bir tane sağlıkçı seçeceğiz değil mi? Tamam. Tamam. Şuradan sağlıkçı seçeyim. Şimdi test edelim. Sizin dediğiniz gibi meşale de işe yarıyor mu? Meşaleyi çıkarttım. Arkasından bu arkadaşı da çıkarttım. Hadi arkasından seni de çıkartayım. Of, çok fena vurdu. Meşalenin canını fullemedi. Niye fullemedi? Hatta hiç yok. Sadece kalkan mı veriyor ya? Ha, bir miktar can veriyor ama fullemiyor. Tekrardan. Bakın kahramanın canı anında maksimum oldu ama meşaleyi fullemiyor. Çünkü meşalenin canı gerçekten çok fazla. Ama vuruşu da çok iyi ha. Vuruşu da çok iyi. Ama, bakalım şey yapalım. Ne seçelim? Ağır silahlı seçeyim. Bir de ağır silahlıyla deneme yapalım. Tamam. Ağır silahlıyla deneme yapalım. Evet, bakın hemen maksimum yapıverdi çok hızlı bir şekilde. Evet. Çok hızlı bir şekilde maksimum yapıyor. Ya şu şeyler işi bozuyor. Kum toplar işi bozuyor. Hop 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 hop. Bakın gördünüz mü? Tekrardan deneme yapayım. Hem kalkan veriyor hem sağlık veriyor. Kalkan da kazandırıyor. Yani. Operasyona yönelik herhangi bir güncelleme yok arkadaşlar. Yani bir önceki güncellemede gelme ihtimali var dediler ama anlaşılan operasyonla ilgili güncelleme, düzenleme bir sonraki güncellemeye kaldı arkadaşlar.
Adanalı. Merak etme, operasyonlar zorlaşmayacak. Canı çok abi. Ondan fullemiyor. Yani tabii meşalelerin canı acayip fazla. Ama yine de gördüğünüz gibi normal birimlere yönelik sağlık paketi attığınızda çok hızlı bir şekilde canını yükseltiyor. Hem aynı zamanda kendi canı da yükseliyor. Abi bir kez savaşçıda dener misin? Maksat eğlence olsun. Direkt karargaha saldır. Tamam. Ha, bir gemide sağlıkçı seçeceğiz. Tamam. Bir bakayım savaşçılara uygun bir ada var mı? Evet, burası var. Saldıralım bakalım ne olacak. Tamam. 1, 2, 3. İşte bu liderlerin en sevmediğim yanı geride kalıyorlar. Doğal olarak zaten sağlıkçılar da hep geride kalıyor. İşte sıkıntı o. Hadi bakalım. İşi yoksa bunlarla uğraş. Enerji bitti. Yok. Savaşçılarla sağlıkçı oynanmıyor. Enerjim kalmadı. Heykeller tozlasaydım belki bir şeyler olurdu da. Sağlıkçıların en kötü yanı bu. Kavan da öyle. Sağlıkçılar da öyle. Hep geride kalıyorlar. Herhangi bir birim zarar görmediği sürece ilerlemiyorlar. Hatta bu sağlıkçıların en kötü yanı, olur da kendi işlerinden birisi zarar görürse otomatikman diğer askerleri bırakıyorlar. Kendilerini iyileştirmeye çalışıyorlar. Bir de o yönleri var bunların. Saçma sapan. Ha bakın şimdi bu. Hakikaten bak, şu sağlıkçıları görüyorsunuz mu? Kaldılar burada kabak gibi. Of 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 of, savaşçılar gitti. Heh, şimdi burada deneyelim. Bakın çok hızlı bir şekilde sağlıkları yükseldi. Çok hızlı bir şekilde sağlıkları yükseldi. Ama savaşçılar sağlıkçı kullanmak pek akıl kârı bir iş değil. Ne oldu? Oyun dondu. Hayda. Oyun dondu. Şunu kapatayım, tekrar açayım. Yani savaşçılarla sağlıkçı oynanmıyor arkadaşlar. Ben normal büyük hesaba tekrar geri döneyim. Teşekkürler. Rica ederim Adanalı. Eyvallah. Özel. Tamam. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar, yayınımız bu kadar. Bir sonraki videoda ve yayında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yeni güncellememiz hayırlı uğurlu olsun hepimize diyelim. Bir sonraki güncellemeye kaldı bütün umutlarımız. Görüşürüz arkadaşlar. Yayını sonlandır.